Werwings Meet oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber oyuna yeni başlayacaklar için işine yarayacağını düşündüğüm bir rehber hazırladım dostlar. Yani oyuna ilk girdiniz, neler yapmanız gerekiyor, sonrasında neler yapmanız gerekiyor, onlarla alakalı bilgiler vereceğim dostlar. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi dostlar, oyun 14 Kasım'da çıkacak, globale açılacak. Şu anda Epic, Steam ve PlayStation 5'te sunulacak. Mobili yok diye biliyorum. Biraz araştırdım. Mobili yok diye gördüm. Tek oyunculu hikaye olarak 150 saatlik bir hikaye sunacak sizlere dostlar. Ve oyunun toplamda 100 GB'ı geçkin bir boyutu var. Ona göre bilgisayarınızda yer ayarlamaya bakın. Sistem gereksinimleri de biraz yüksek gibi duruyor. Oyunda şu anda Türkçe dil desteği yok. Altyazı gelecek diye biliyorum ben. Birkaç yerde öyle okudum. Şimdi oyunda geniş ve kapsamlı bir karakter yaratma ekranı var. Ve diğer oyunlara nazaran da farklı birkaç tane yapay zeka özelliği eklemişler. Şimdi dostlar, oyuna ilk girdiğinizde kadın veya erkek olarak seçebiliyorsunuz. Ön ayar stilleri var. Yani oyunun belirlediği şablonları var. Oradan bir tane şablon seçip karakterinizi direkt yaratabilirsiniz. Veya kapsamlı bir yüz oluşturma ekranı var. İşte kaş kaslarıdır, yüz kaslarıdır, işte dudak kasıdır, göz oranıdır, saç stilidir, şudur budur. Boyunu, kilosunu, vücut yapısını ayarlayabiliyorsunuz. Saç şeklini, saç rengini ve stilini ayarlayabiliyorsunuz. Makyaj yapabiliyorsunuz. Gözdür, yüzdür, makyaj yapabiliyorsunuz. Allıktır, aksesuardır, işte küpedir, takılardır, böyle alnına takılan bir süs gibi bir şey var ya. Ondandır. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Ekstra olarak da antik Çin sanatına uygun elbiseler var. Yani Çin oyun olduğu için. Oradan da elbise seçebiliyorsunuz dostlar. Ekstra olarak da yapay zeka sizlere ne sunuyor? İşte normalde yapay zeka kullananları bilir. Prompt girerek işte prompt'a yazıyorsunuz. Benim karakterimin gözleri şöyle olsun, ağzı şöyle olsun, yüzü şöyle olsun diye yazıyorsunuz. Yapay zeka anlık olarak yaptığınız karakteri oluşturuyor dostlar. Bunun dışında ses ekleme var. Oyun size mesela erkek oyuncusunuz ve yarattığınız karakteri de erkek diyelim. Oyun size bir tane metin sunuyor ve başla diyor. Siz oradaki metini okuyorsunuz mikrofondan. Kendi sesinizle okuyorsunuz. Sesi işliyor yapay zeka, oyun yapay zekası. Karakterinizi sizin sesinize aktarıyor o şekilde. Bunun dışında bir de yüz tanımlama var. Yüz tanımlamada şu şekilde kendi net böyle karşıdan çekilmiş fotoğrafınızı oyuna yüklüyorsunuz. Yapay zeka sizin resminizi tarayıp karakteri o resme aktarıyor dostlar direkt olarak. Yani %100 aktarıyor diyemiyorlar. Betalarda şunlarda bunlarda oynayan oyuncular güzel bir sonuç verdiğini söylemişler. Genel anlamda da benzetecektir yani o şekilde. Erkek veya kadın oyuncuysanız bu şekilde yüzünüzü aktarabilirsiniz. Şimdi oyuna başlar başlamaz yani karakterinizi oluşturduğunuz bir sinematik giriyor işte. Oyun zaten ana hikayesi. Sizin bir kolyeniz var. Hikayesi, geçmişi büyük bir kolye. Onu bir tanesi çalıyor. Siz de o kolyeyi bulmak için bir maceraya, bir yolculuğa çıkıyorsunuz. İşte oyun size başta 3 tane şey seçmenizi istiyor. Bu seçtiğiniz seçimlere göre de karakterinizin sonraki rolleri değişebiliyor dostlar. Geçmiş hikayenizi seçiyorsunuz. İşte Bannerlord oynayanlar bilir zaten. İşte babası şu şekildeydi, şu şekildeydi gibisinden var ya. Kişilik özelliklerinizi seçiyorsunuz. İlk yeteneklerinizi seçiyorsunuz burada. Yetenekler dediğim gibi silahınıza bağlı. Hangi silah kullanacaksanız ona göre de yetenekleri seçmeniz lazım. Şimdi oyunda şöyle mekanikler var. İşte koşma, duvarda koşma böyle. Atlama, kanca atarak bir yerlere çıkma ve yüzme gibi denizin altında veya deniz üstünde. Çünkü denizin altındaki mağaralarda da zindanlar, şunlar bunlar bir şeyler olacak veya denizin altında sandıklar şunlar bunlar olacak. Hızlı seyahat var oyunda. Atlarla gezinebiliyorsunuz. Sınır taşları var. Oyunda belli sınır taşları. Bunlar kayıt noktası olarak düşürebilirsiniz. Keşif yaptıkça o sınır taşlarını bulacaksınız. Onu da bulunca oradaki harita açılacak büyük ihtimalle. Kahraman dinlenme noktaları var. İşte staminanız veya HP barınız düştüyse, herhangi bir haritada bir şey kesip düştüyse buraya girdiğinizde otomatik bir şekilde doluyor. Enerji sistemi var. Chi diyorlar buna. Bildiğimiz stamina yani. Şimdi oyunda temel dövüş sistemi şu şekilde abi. Hafif saldırı. Düz vuruşlarla saldırı yapabiliyorsunuz. Bunlar yani tek bir kere vurmuyor. Bir vuruyor combo gibi. Dönüyor başka bir şekilde vuruyor. Ama düz hafif saldırı bunlar. Ağır saldırı var. Biraz yavaş vuruyor ama hasarı yüksek. Bir de ikisinin karışımı combo bir sistem var. Onu kullanabilirsiniz. Tüm silah türlerinde ve becerilerinde bu geçerli dostlar. Bir de bunlara ek olarak sanat yetenekleri var. Game of Thrones oynayanlar bilir dostlar. İşte bunlar silaha göre özel yetenekler. İşte yelpaze kullanıyorsanız o yelpazenin özel skill'leri, özel hareketleri var. Veya çift bıçak kullanıyorsanız onunla alakalı mesela o skill açılmıştır. Bire atılmışsınızdır. Bire bastığınızda o skill'e özel, silaha özel hareketleri yapıyorlar dostlar. Bir de mistik sanatlar var. Bu genelde iki çeşit. Mistik sanatlar dediğimiz iki çeşit. Birincisi
savaş alanında kullanıyor. Yani 2 çeşit dediğim 4'erden 8'er tane. 4 tanesi de çevre keşiflerinde kullanıyor. İşte nedir mesela, çevreyi tarama var ya, böyle etrafına bir sonar gibi bir şey atıyor. O sonarın içinde bulunan özel eşyaları, sandıkları, şunları bunları veya düşmanları gösteriyor. O tarz yeteneklerdir. Bu mistik sanatlar dediğimiz o yetenekler dostlar. Oyunda savaş mekaniği olarak dodge bayağı önemli. Çünkü zamana dayalı bir dövüş sistemi var. Mesela siz bıçağı vuruyorsunuz ya kılıcı vuruyorsunuz. Karşıdaki adam tam gardını aldı, saldıracak size. O saldırılarda yine sarı, kırmızı olarak veya düz vuruş olarak çeşitleniyor dostlar. Mesela kırmızı gözleri yanıyor bazen. Bazen kılıcın üzerinde kırmızı bir ışık yanıyor. O kırmızı ışık yandığında savuşturamıyorsunuz. Kaçmanız lazım. Veya dodge'layamıyorsunuz. Bu dodge veya blok yine chi tüketiyor. Yani stamina tüketiyor. İşte sağlık barı, stamina barı ve içgörü barı diyor. İçgörü barı da şey gibi. Böyle dediğim gibi mistik sanatları kullanırken, çevreyi falan tararken oradan tüketiyor. İçgörü barını tüketiyor dostlar. Bunun dışında işte pot yerleri vardır. Stamina iksir yerleri vardır. Veya özel yetenekler veren iksirler var. Yemek ve iksirler. Onları koyduğumuz slotlar vardır. Yani genel olarak şey de bu şekilde. Slotlar da bu şekilde dostlar. Okçuluğu tüm karakterler seçtiği silahtan bağımsız olarak kullanabiliyor dostlar. Şimdi oyunda mezhep seçimi var. Ama mezhep seçimine geçmeden önce abi, oyuna ilk başladınız. Karakterinizi hızlı kasmak istiyorsanız bir kere ana görev hikaye görevlerinden gitmeniz lazım. Çünkü hikaye görevleri hem yeni yerleri açtırıyor, hem keşifler yaptırıyor. Hem hikayeyi bitirdikten sonra, yani o görevi bitirdikten sonra normal yan görevlere göre daha fazla XP veriyor veya ödül veriyor dostlar. Öncelikle bir hikayede gidebildiğiniz kadar gidin. Zaten belli bir süre sonra karakteriniz yeni başladığı için tıkanacaktır. Tıkandığınız yere kadar gidip karakterinizi güçlendirebildiğiniz kadar güçlendirin. Oyuna ilk başladığınızda seçtiğiniz silahla bir 40 seviyeye kadar gidin dostlar. Çünkü silahların bazı pasif becerileri varmış. Aynı silahda kasaraktan o pasif becerileri aşmanız gerekiyor. Yani oyunun ilk başında bir şu silah kullanayım, bir bu silah kullanayım derseniz hiçbir silah seviyesini istenilen derecede artıramayacaksınız. O yüzden de o pasif becerileri açamayacaksınız. Oyunun ilk başında seçtiğiniz silah neyse onunla bayağı bir gidin yani. Pasif becerilerini açana kadar. Sonra da güçlendikçe ikinci silahda geçebilirsiniz veya farklı bir silah geçebilirsiniz. Silah geçtikçe de dediğim gibi o beceriler de değişecektir. O becerilerin seviyesini yükselteceksinizdir. Bir de oyunda yan görevler var. Yan görevlerin dışında mezhepler var abi. Mezhep seçmeniz lazım. Seçmeden de ilerleyebilirsiniz. Bunlar şey gibi, lonca gibi diyebiliriz veya Skyrim oynayanlar bilir. Hırsızlar loncası vardı mesela. Dark Brotherhood vardı. Yani o göreve giriyordunuz. O gruba giriyordunuz. O grupla alakalı bir sürü görev veriyordu. Bir şeyler veriyordu. Mezhepleri de bu oyunda bunlar gibi dostlar. Şimdi mezhepe katılmayabilirsiniz dediğim gibi. Ama katılırsanız özel dövüş sanatları veya birçok avantaj sunuyor sizlere dostlar. Yani mezhep görevlerini yaptıkça farklı ödüller de alabiliyorsunuz. Mezhepler arası geçişler yapabiliyorsunuz. Şimdi mezhebe katılmak için o mezhebin yaşlısı var. Ondan izin almanız gerekiyor. O size işte katılmak için şu gereksinimleri sağlaman gerekiyor. Sonrasında mezhebe girdikten sonra onun görevlerini alıyorsunuz dostlar. Mezhepler ise şunlar: gökyüzü kuyusu, Robin Hood tarzı. Yani bunlar zayıfı koruyup zenginden alıp zayıfı veren muhabbetleri var ya. O tarz muhabbetler. Onunla alakalı da işte size görevler veriyor. İşte şurada bir zengin adam var. Gaddar bir adam. Git onu öldür veya ürününü çal. Fakirlere ver diyor. O görevi tamamlarsanız o mezheple alakalı ödüller alıyorsunuz. Yeşim akıntısı şifa mezhebi. Bu da yine para karşılığı iyileştirme yapıyorsunuz. Mesela bu mezhebe girdikten sonra herhangi bir partiyle bir boss'a dalacaksınız. Orada iyileştirme yapıyorsunuz ya, yanındaki arkadaşlarınızı. Oradan mezhebe de puan kasmış oluyorsunuz dostlar. Bu genelde şifacı oyuncuların girmesi gereken bir mezhep. Ama normal oyuncular da girip yapabilirler yani. Gece yarası kılıçları savaşçı mezhebi abi bu. Savaş için yaşayıp savaş için ölen tipler vardır ya, onlar abi. Bu genelde PvP sevenler, agresif savaşçılar, sağa sola sataşanlar, sürekli savaş yapan reisler var ya. Onlar için ideal abi. İşte sana diyor ki PvP'de 10 tane adam kes diyor veya şurayı temizle diyor, burayı temizle diyor. Karşılığında da ödül kasıyorsunuz dostlar. 9 ölümlü yol diye bir mezhep var. Hileci mezhep bu. İşte kılık değiştirip bir yerlere gidiyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Ya size verdiği o kılık değiştirmeyle alakalı görevleri tamamlarsanız ödül veriyor. Eğlenceli bir mezhep diyebilirim. Ama yakalanırsanız ceza da yiyebiliyorsunuz dostlar. Ki ceza hapishane sistemi var zaten. Çiçek hayaleti mezhebi. İçki ve arkadaşlık diyor, cazibe diyor. Çok sayıda kalp çalın diyor. Bu da büyük ihtimalle sosyal etkileşim. Yani arkadaş çevreniz fazlaysa, bir loncaya girdiyseniz veya birileriyle takılıyorsanız oradan ödül alabilirsiniz dostlar. Yine görevde zaten açıklayacaktır girdiğinizde. Yalnız zirve diye bir
mezhep var. Kılıç ustası. Kılıç tekniklerini mükemmelleştirme. Ya solo takılan oyuncular var ya, onlar için ideal abi. Adam mesela solo takılıyorsundur. Kılıç basıyorsundur veya silahını geliştiriyorsundur. O tarz bir görev gibi duruyor bu. Kalpsiz Vadi diye bir mezhep var. Bu hem şifacı hem zehirleyici abi. Yin Yang diyorlar buna. Yani kimlerini yaşatırken bazılarını da öldüreceksiniz bu mezhepte. Yine size onunla alakalı görev verecektir. Mois Tepesi diye bir mezhebimiz var abi. Evrensel sevgi. Barışçıl, destekleyici. Yani hiçbir şeye sataşmayan, gayet düzgün bir şekilde oynayan oyuncular için güzel bir mezheptir mesela bu. Bunun dışında tarihçi mezhebi var. Mızrak ustası mezhebi var. Zengin sanatçı mezhebi var. Dövüş sanatlarında ziyade müzik veya dans yapıyorsanız ki şöyle bir şey var. Mesela sizin bir dans videonuz var veya çeşit çeşit yaptığınız hareketler var. Kendinizin videosu. Onu oyuna yüklediğinizde karakteriniz sosyal ortamlarda o hareketleri ne yapmaya başlıyor veya dans ediyor, bir şeyler yapıyor. Silahlarla alakalı detaylı bir video yapmıştım ben. Onu şuradan bir yere kart koyarım. Oradan izlersiniz dostlar. Onun üzerine fazla durmayacağım. Ya oyun başında dediğim gibi seçtiğiniz silah sizin sonraki oynadığınız işlemi uyguluyor dostlar. Yani silaha göre hareket yapıyorsunuz. Sınıfa göre değil de sizin sınıfınızı silah belirliyor. Ve seçtiğiniz silaha göre beceriler belirliyor. Ki ben dediğim gibi silahı ilk 30 veya 40 seviyeye kadar değiştirmeyin ki o becerileriniz artsın, pasif becerileri açsın, şunlardır bunlardır. Yan görevleri mutlaka önce ana görevleri yapın. Güç seviyeniz yetmediği sürece açtığınız haritadaki sürekli keşif yapın. Yan görevleri yapın dostlar. Yan görevlerde yine hem özel ödüller veriyor hem de basma ödülleri veriyor. Silah basma ödülleri şunlardır bunlardır veriyor. Keşif yapın, gizli yerleri bulun. Hazine sandıkları çıkıyor. İşte sınır taşlarını aktif edebiliyorsunuz ki daha ileriye doğru gidebilirim diye. Günlük görevleri mutlaka tamamlayın abi. Gezdiğiniz her yerde ottur, madendir, şudur, budur, ağaçtır. Her şeyi toplayın. Oyunda çünkü ev kurmadır, ondan sonra zanaattir, şudur budur. Bayağı bir şey var yani, detaylı bir şey. Topladığınız her şey yani ileriye dönük size lazım olacaktır dostlar. Ekipmanda da yine tier sistemi var. Ekipman seviyeleri var. Ya sıradan ekipman beyaz, nadir yeşil, ender mavi, epik mor ve efsanevi turuncu olmak üzere 5 tane farklı renk seçeneği var dostlar. Bunu zaten MMO oynayanlar bilecektir. Turuncu en iyisi, beyaz en kötüsü gibisinden. Ekipmanı yükseltmek için malzemeyi toplayacaksınız. İlgili işte demirci masası var ya, ona gideceksiniz. Mesela zırh masasıdır, silah masasıdır. Oradan yükseltebilirsiniz ekipmanlarınızı. Set bonusu var. Yine Game of Thrones oynayanlar bilecektir. 2, 4 veya 6 parça olmak üzere aynı setten ekipmanı kullanırsanız seviyesine göre set bonusu da artacaktır. Mesela aynı setten 6 parça kullanıyorsanız set bonusu da ona göre artacaktır. Oyunun başında birçok kişi farklı setler kullanıyor. Özellikle ben Game of Thrones'ta hala görüyorum. Set bonuslarını kaçırmayın abi. Set bonusu bayağı pasif bir şey veriyor size. Bonus veriyor. Saldırı bonusu, kritiktir, şudur budur seçtiğiniz karaktere göre. Dediğim gibi 30 veya 40. seviyeye kadar tek bir silaha odaklanın dostlar. Ana hikayeye odaklanın. Ekipmanlarınızı sürekli güncel tutun. İşte yeni bir ekipman düşürdüyseniz ki ekipmanları direkt şeyden basamıyorsunuz. Ya satın almanız gerekiyor ya da herhangi bir boss'tan şuradan buradan düşürmeniz gerekiyor silahları. Sadece yayı falan basabiliyorsunuz diye biliyorum ben. Mistik sanatları keşfetin. Yani dünyada çıkıyor bu mistik sanatlar. Dünya keşiflerinde bir yerde mistik sanat öğrenebiliyorsunuz. İşte oyunda çeşitli zanaatlar var. Bu zanaatları yaparaktan onlarda ustalaşırsanız mesela inşaatta ustalaştınız abi. İnşaat veya konutta çok ustalaştınız. Yeteneğinizi onun üzerine verdiniz. Karakterinizi o şekilde kastınız. Mesela ustalaşmayan bir adam binada bir şey yapamıyordur. Mobilya yapamıyordur veya başka bir şey yapamıyordur. Size belli bir para karşılığı ödeyerek size yaptıracaktır onu. Yani siz craftlayacaksınızdır. Bu aynı şekilde silahlarda da geçerli. Ok, yaylar yapabiliyorsunuz, oklar yapabiliyorsunuz. Yüzükleri veya aksesuarlar yapabiliyorsunuz. Tılsım yapabiliyorsunuz dostlar. İksir üretebiliyorsunuz. Daha böyle gelişmiş iksirler varsa veya adamın yeteneği ona yetmiyorsa siz ona ustalaştıysanız iksirler üretebilirsiniz. Yemekler var yine oyunda. Yemeklerde dayanıklılık veriyor, hasar direnci veriyor, özel dirençleri sağlıyor dostlar. Yemek yapabilirsiniz. Zanaat yapmak için işte hangi zanaat yapmak istiyorsanız o masaya gidip onun gereksinimleri neyse işte atıyorum bir mobilya yapacaksınız. 10 tane odun, 5 tane ip şudur budur. Onları isteyecek. Ondan sonra yapabilirsiniz. Yaptıkça da dediğim gibi yetenekleriniz gelişiyor. Büyük ihtimalle de zanaat kitapları falan da vardır. Şimdi birkaç tane önemli ipucu ve yapılacak hatalardan bahsedeyim dostlar yeni başlayanlar için. Çok sık silah değiştirmeyin dediğim gibi. Pasif yetenekleri açmak için aynı silah kullanın. Ana hikayede bırakmayın abi. Dediğim gibi ana hikayede gidebildiğiniz yere kadar gidin. Game of Thrones'ta bu geçerliydi. Enerji seviyesi vardı Game of Thrones'ta. Ana hikayede gidin. Gidemediğiniz yere kadar yani belli bir süre sonra hikayeyle alakalı mobları kesemeyecek olursunuz veya boss kesemeyecek olursunuz. Gücünüz yetmeyecek olur. Orada bırakın, sonra yan görevlere veya mezhep görevlerine veya zanaata şuna buna harita keşfine
Onlara odaklanın dostlar. İlk girdiğinizde ayarları bir kontrol edin. Çünkü çok kasıyorsa eğer bilgisayarınız sistemi nasıl ise ona göre bir optimize edin oyunun en başında. Haritada gezerken ottur, dediğim gibi ağaçtır, şudur budur, her şeyi toplayın abi. Her şey lazım olacaktır. Sonrasında yüksek dağların tepesine zaten halat atarak veya zıplayarak tırmanabileceksiniz. Veya şehirlere girdiğinizde kuytu köşede evlerin arkasında veya çatılarda gizli sandıklar şunlardır bunlardır varmış. Onları sürekli bakaraktan toparlayın dostlar. Ekipman yükseltmeyi ihmal etmeyin. Sürekli ekipman yükselterek karakterinizi daha da güçlü hale getirin ki daha hızlı kesebilirsiniz. Mesela bir mob grubuna atıyorum 30 saniye uğraşıyorsanız silahlarınızı biraz daha geliştirirseniz 15 saniyede kesersiniz. Size 15 saniyelik bir zaman kazandırır dostlar. Yani birim zamanda daha fazla yer keşfedip daha fazla ödül alabilirsiniz. Yine para kazanmak istiyorsanız meslek edinin abi. Tüccardır, korumadır veya mimardır. Siyah pazar diye bir pazar var. Tüm oyuncuların kendi ekipmanlarını koyduğu pazar yeri abi. Mesela bir silah basmak yerine oraya gidip uygun bir paraya, para dediğim oyun içi paraya, silah veya zırh veya başka bir şey satın alabilirsiniz. Sürekli oralara gidip onları kontrol edin, yani pazarları kontrol edin. Günlük görevleri mutlaka yapın. İksir ve tılsım satışı yapın, yani yapıp da satabilirsiniz dostlar. Oyunda PvP sistemi var. Bayağı da güzel yani. Meydan okuduğunuzda özel bir alana girip karşınızdaki düşmanla PvP yapabiliyorsunuz dostlar. PvP dediğim gibi zamana bağlı. Yani karşıdaki adam hareketlerine göre kaçınabileceksiniz veya dodge'layabileceksiniz. Karşı atak geliştirebileceksiniz. Bu da biraz ustalık gerektiriyor. Yani seçtiğiniz karaktere veya silaha göre biraz ustalık gerektiriyor. Önce PvE'de biraz kendi elinize alıştırın. O karşınızdaki yapay zeka düşmanların hareketlerine göre kaçınmadır, saldırıdır, şunlar bunlardır. Sonrasında PvP'ye geçersiniz dostlar. Arkadaşlarınızla beraber co-op oynayabilirsiniz. 4 veya 30 kişilik partiler halinde bosslara, şuralara, buralara dalabiliyorsunuz. Haritada bir yerleri temizleyebiliyorsunuz. Keşiflere çıkabiliyorsunuz. Bayağı bizi eğleneceğiz zaten. Yani görevleri tamamlayabilirsiniz. Sosyal mini oyunlar var. Eğlenceli. Onları arkadaşınızla beraber oynayabilirsiniz. Her bölgede gizli hazineler var dostlar. Keşif yapmanız için. Yüksek yerlere tırmanın. Sualtı mağaralarına girin. Şehir çatılarında gezin dostlar. Burada her yerde ödül ve gizli sandıklar var. Oyunda karma sistemi var. Bu yaptığınız seçimlere göre karma sisteminizi etkiliyor dostlar. Bu şey gibi Metin 2'deki gibi mesela başka bir köye gittiniz veya herhangi bir oyuncuya sebepsiz yere daldınız. Yavaş yavaş isminizin yanında kötü veya başka lanetli şudur budur isim yazıyor. O sizin şeyinizi etkiliyor. Mesela diğer oyuncular direkt dalabiliyor veya size hapishaneye atabiliyorlar. Karma sistemi o şekilde. Veya bir köye gittiğinizde köyler zaten çok kalabalık olacak. Orada bir NPC'ye sebepsiz yere saldırdınız abi. Bu sizin karma sisteminizi etkiliyor. Kötü yönde. Sizi hapishaneye atabiliyorlar. Veya diğer oyuncular gelip size saldırabiliyor. Veya o köye gittiğinizde herhangi bir şey satın alacaksanız daha fazla para istiyorlar. O yüzden davranışlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor dostlar. İtibarınız da aynı şekilde. Şehirde itibar kazanırsanız yan görevleri yaparaktan, şehir görevlerini yaparaktan veya davranışlarınızdan dolayı fiyatlar bayağı indirimli oluyor dostlar. Özel eşyalara erişim sağlayabiliyorsunuz. Yüksek itibarlı özel görevleri açabiliyorsunuz burada. Hapis sistemi var. Suç işlerseniz dediğim gibi hapse düşüyorsunuz. Hapishaneden kaçabilir veya cezanızı çekebilirsiniz buradan. Sosyal durumunuzu etkiliyor. Yani hapse düşerseniz az önce bahsettiğim olaylar etkiliyor. Yani isminizin yanında daha kötü bir itibar kazanıyorsunuz. Oyunda lonca sistemi var ki biz de lonca kuracağız. O yüzden aynı sunucuya girmemiz gerekiyor dostlar. Bizim Game of Thrones tayfa veya Game of Thrones oynamayıp da ilk defa bu oyunda tanışacağımız Türk oyuncular varsa beraberce lonca kuralım. Duel sistemi var. PvP işte duel'e davet ediyorsunuz diğer oyuncuları. Karşılıklı savaşıyorsunuz. Dans sistemi var. Kendi dans videolarınızı yükleyip az önce bahsettiğim gibi karakterinize o taklit yapabiliyorsunuz. Farklı mini oyunlar var. Okçuluk yarışmasıdır. Matrojon gibi, trivia gibi onlar neyse o tarz mini oyunlar varmış. Bir de sebze fırlatma gibi sosyal aktiviteler var. Diğer oyunculara sebze falan fırlatıyorsunuz. Ya sosyalleşiyorsunuz öyle diyeyim. Son tavsiye olarak da oyunda sabırlı olun abi. Zaten MMORPG oyunlar bilecektir. Öyle bir ayda 2 ayda karakteri yükseltecek birinci olayım gibi bir şey yok abi. Bunlar genelde yıllara dayanan güçlendirilen bir oyun. Bu yüzden sabırlı olmanız gerekiyor. Yani bir günde, 2 günde veya bir haftada karakterinizi ultra yüksek yapamazsınız. Sürekli bir şekilde oynamanız gerekiyor. Haritada keşifleridir, zindan dönmedir, boss kesmedir, şudur budur. Sürekli yapmanız gerekiyor. Yavaş yavaş yükselmeniz gerekiyor. Sürekli dövüş pratiği yapın. Saptırma mekanizmasına elinizin alıştırması için. Sürekli keşif yapın. Zanaatlerde ustalaşın abi. Bu şekilde oyuna başlayabilirsiniz dostlar. Oyunda dediğim gibi 4 mevsim döngüsü var. Gece gündüz döngüsü var. Keşfedilecek bir sürü yer var. İlk girdiğinizde önceliğiniz dediğim gibi ana hikaye görevi olsun.
hikaye görevini yapamayacağınız durumlarda da yan görevleridir, keşiftir. Günlük olarak bu rutinleri uygulamanız gerekiyor dostlar. Daha da sosyalleştikçe, arkadaş çevresi edindikçe de bosslara girebilirsiniz. Beraber zindan yapabilirsiniz. O şekilde ilerlersiniz. Ya bu biraz da şey gibi, temel başlangıç seviyesi gibi değil de oyuna girdikten sonra anlayacaksınız zaten. Gereksinimlerinizi oynadıkça belirleyeceksiniz dostlar. Umarım videoyu beğenmiş ve de yararlı bulmuşsunuzdur. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi de yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Oyun çıktıktan sonra umarım beraber oynarız dostlar. Ben hepimiz beraber oynayalım istiyorum bu tarz güzel bir oyunu. Görüşürüz.